Geceleri mezarlıkta duyduğun ilginç sesler oluyor mu? Duymadığım gece var mı diye sorsanız daha iyi olabilirdi. Ölmüş bir insana tecavüz edilmesi olayı burada yaşandı mı? Geceleyin mezarlığa gelmek sence doğru mudur? 5 dakika önce gömdüğümüz çocuk suratında darbe izleri. Allah Allah. Gözleri pörtlemiş bir şekilde kan çanağı olmuş. Sırtında, vücudunda darbe izleri. Sanki balyozla vurmuşlar. Şaka yapıyorsun. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Ben Deniz Muhammed Bahçecik. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebeden ve daima diyelim. Şu anda öyle bir yerdeyiz ki ıssız kasabadayız. Şu anda etrafımızda bulunan herkes ölü. Kameraman, mezarcı arkadaşımız, ben hariç burada bulunan herkes ne yazık ki hayatını kaybetmişler. Bizler de böyle bir yerde, böyle bir işin içerisinde olan mezar görevlisi, bir mezarın bekçisi, bir mezarlığın bekçisi ve aynı zamanda bir mezar kazıcısıyla beraberiz. Kendisi bu işi artık benimsemiş, kendisine yıllardan beri bu işi yaptığını söylüyor. Tabii ona bir sürü sorular soracağız birazdan. Evvela sorularımıza başlamadan evvel seni tanıyalım. İsmin nedir? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İsmim Orhun. Orhun Bey. Sen başta bize yüzünü pek göstermek istemediğini, anonim olmak istediğini söyledin. Instagram'da bu şekilde yazın. Biz de o yüzden fazla ışıkları senin yüzüne vurmadık ama gözüktüğün kadarıyla yeterli herhalde. Bütün izleyicilerimiz de anlamışlardır. Arkadaşlar, Orhun Bey aşağı yukarı kaç seneden beri bu iş yapıyorsun bu arada? Aşağı yukarı 20'li yaşlarımda başladım. Şu anda 29 yaşındayım. Yaklaşık 9-10 sene oldu diyebilirim. Yani böyle sessiz, böyle ıssız bir kasabada 9 sene, hatta 10 sene. Yani çok soracağım soru var. Gelen sorulara da böyle ufaktan bakıyorum zaten. Birçok sorumuz var sorulması gereken ama evvela merak edilen şey. İlk sorumuzla başlayalım. Bu işe nasıl ve neden başladın? Bu işe başlamamın sebebi o zamanlar çok küçüktüm. Ailemle bir seyahat ediyorduk ve trafik kazası geçirdik. Trafik kazasında ailecek trafik kazası geçiriyoruz. Peki ve bu arada sen sağ çıkıyorsun arabadan, öyle mi? Tek sağ çıkan benim aileden. Ablam olsun, annem olsun, babam olsun. Hepsi, Allah rahmet eylesin, mekanını cennet etsin bu arada. Hepsi bu mezarlıkta yatmakta şu anda. Öyle mi? Ben çocukluğumdan beri onların başında yatıp kalkarım. Annem bana küçükken derdi ki senden hiçbir şey olmaz, senden bir cacık olmaz derdi. Ben onlara hayırlı bir evlat olamadım ama bu saatten sonra da onlara hani vaat ettiğim her şeyi burada sağlıyorum. Her gece mezarlarını sularım. Allah Allah. Her gece dualarımı ederim. Olay, büyük bir olay aslında. Yani onların yaşarken kıymetini bilmek gerekiyor. Yani Rabbimiz anne ve babanın kıymetini yaşarken bilenlerden olabilmeyi nasip eylesin. Çünkü onların kıymetini bilmemek çok kötü bir durum. Yani sözün meclisten dışarı ama senin burada onların başında bekliyor olman, zamanla yapmış olduğun onlara karşı ayıplara bir şekilde örtmek amacıyla, doğru mu? Yani vicdanım rahat etmiyor. Kendimi burada güvende hissediyorum. Annemi her gece rüyamda görüyorum. Onu suladığım zaman hani rüyamda siz nasıl annenizle babanızla yaşıyorsanız gerçek hayatınızda, ben rüyamda onları görüyorum. Onlarla mutluyum. Hani burası benim evim oldu artık, öyle diyebilirim size. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Amin. Amin inşallah. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? Bu işi 20'li yaşlarımda başladım. Şu anda 29 yaşındayım. Ortalama 9 ila 10 sene arasında buradayım. Yani 10 senedir anlayacağınız bu gördüğünüz ıssız kasabada gece yarıları benden sorulur buralar. Allah Allah. Avucumla koymuş gibi her yeri bilirim. Her mezarın kime ait olduğunu. Yani tahmin edemeyeceğiniz şeyler. İlginç. Geceleri mezarlıkta duyduğun ilginç sesler oluyor mu? Yani biz çok duyduk hikayelerini bu zamana kadar, bu yaşımıza kadar bizi babalarımız daha çok akıllanalım. Oğlum bak kendinize gelin, işte böyle şeyler var diye anlattığı hikayeler var. Nasıl şeyler mesela? Seslerin geldiği mezarlıktan, kabir azabından vesaire. Sen bir mezarcı olarak 9 seneden beri buradasın ve böyle bir sese şahit oldun mu? Duymadığım gece var mı diye sorsanız daha iyi olabilirdi. Geçenlerde 2 ay oldu olmadı diyebilirim. Bir tane kadın defnedildi. Yaklaşık 300 metre ileride. Bu kadının uyuşturucudan öldüğü söyleniyor. Ve o kadın buraya geldi geleli burada hiçbir ses eksik olmadı. Geceleri özellikle 3-4 sularında çığlık sesleri, azap sesleri kulağımdan hiç gitmiyor. Ya senin şimdi iddia ettiğin şey biraz ilginç. Yani diyorsun ki bir kadın geldi buraya, uyuşturucudan rahmetli oluyor. Allah rahmet eylesin. Allah onu affeylesin diyelim. Ve uyuşturucudan öldüğü için buraya geliyor. Buraya gömüyorlar. O geldi geliyor, mezarlıkta bir ses var. Doğru mu? Evet öyle. Yani değişik bir iddia. Azap sesleri, çığlık sesleri.
Eksik Birebir olmuyor. bizzat duydun yani. Her gece duyuyorum ya. Peki biz bu gece burada kalsak duyabilir miyiz? Misafirim olursanız neden olmasın? Selim? Yani abi fark etmez. Bence de fark Emin etmez. misin peki yani mezardan mı geliyoruz? Başkaları yatmış olamaz mı? Yani sonuçta burada bir şehir de var aşağı tarafta. Şöyle söyleyeyim, 9 yıldır buradayım ve avucumun içi gibi biliyorum. Yani bu saatlerde burada benden başka insan olmuyor. Olanlar da bazen gece işte böyle aşk krizi çekmiş, sevgilisini kaybetmiş, annesini kaybetmiş insanlar gece gelip ağlıyorlar. Onların da benim haberim oluyor zaten. Geceleri mezarlığa gelmek. Yani sana soruyorum çünkü mezarlığa sürekli gelen ve sürekli burada olan birisisin. Sana bu soruyu sormakta çekinmiyorum. Geceleyin mezarlığa gelmek sence doğru mudur? Geceliğin mezarlığa gelmek ya da gündüz gelmek. İnsanlar genelde gündüz gelirler. Bayramlarda daha çok kalabalık olur burası. Ama kimse bir annesini, bir babasını, bir sevdiğini ya da böyle hayat arkadaşını kaybetmediği sürece buraya kimse kolay kolay gelmez. Allah göstermesin, Allah yaşatmasın. Sen sonuçta bu durumu yaşamasın ve bak burası senin işin haline dönüşmüş. Tekrar söylüyorum, altını çiziyorum arkadaşlar. Ailemizin, anamızın, babamızın değerini bilelim. Bir sonraki soruya geçiyoruz. Üzülerek ve biraz da kırgın, utanarak soruyorum aslında bu soruyu. Ama yaşadığımız, duyduğumuz meseleler olduğu için sormaktan da çekinemiyorum. Nekrofili, yani ölülere tecavüz, ölmüş bir insana tecavüz edilmesi olayı duydun mu hiç veya burada yaşandı mı? Ben 9 yıldır buradayım. Her gece burada devreye atarım. Ortalama 9 yıldır sokak sokak gezerim burada. Hiç öyle bir şeye rastlamadım. Genelde böyle şeyler azgınlıktan çıkmış insanların yurt dışında yaptığı şeylerdir. Türkiye'deki bazı arkadaşlarım, benimle aynı mesleği yapan arkadaşlarımdan duyuyorum. Ama ne kadar gerçeklik payı var, ne kadar yalan payı var bununla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Mezarlıktasın 10 seneden beri. Ama 10 senenin içerisinde bir gün olmuştur ki hiç unutamamışsındır. Senin de böyle bir günün oldu mu gerçekten? Hiç böyle unutamadığın, çok korktuğun bir olayla karşı karşıya kaldın mı? Çok korktuğum bir olay başıma geldi. Şöyle anlatayım. Bir gün devriyemi bitirdim. Kulübeme geçtim. Birden kapı çaldı. Bir tane böyle yaşlı, çok da yaşlı değil, 50-55 yaşlarında bir tane adam. Amcalı diyebilirim. Oturdu. Selam verdi. Allah'ın selamını verdi. Derdin amca dedim, bu saatte burada geziyorsun dedi. Oğlum dedi, öyle canım sıkılıyor. Tek başıma dedi, böyle yerleri geziyorum dedi. Amca dedim, senin ne derdin var? Bana dedi ki, oğlum dedi, ben hiç rahat değilim. Neyden rahat değilsin amca dedim. Yerimden dedi, hiç rahat değilim. Birdenbire saat kaç oldu dedi bana. Saat dedim gece 4. Sabah namazına yetişmem lazım deyip fırladı gitti. Allah Allah. Aradan 2 sene, 3 sene diyebilirim. Bir tane kadın bir mezarlıkta ağlıyor. O da benim kulübeme çok yakın bir mezarlıkta. Onu da size dilerseniz gösterebilirim. Kuralları hatırlatmak gereğiyle mezarlığa doğru gittim. Hanımefendiye rica ettim, dedim bu saatte burada olmamanız gerekiyor. Bana bir fotoğraf gösterdi. Bu benim kocam dedi. Ben o fotoğrafı görünce bana bir kal geldi resmen. Şok oldum. Neden ki? O fotoğraftaki adam o gece kulübeme gelen adamdı. Şaka yapıyorsun ya. Ben o gece şok oldum. Şu an tüylerim diken diken oldu, inanabiliyor musun? Ve o bayana bu durumu izah ettim. Dedim ki bakın böyle böyle bir durum oldu. O amcayla ben geldi burada çay içtim. Ve sabah namazına Allah kaldım. Allah. Sabah namazına gitmem deyip bir anda kayboldu ortadan. Yerimde hiç rahat değilim dedi bana dedi. Kadın aynı benim verdiğim tepkiyi verdi, o da şok oldu. Yani ne diyeceğini bilemedi. Mezarlıklar müdürlüğüne gideceğim, işte ben bu işini araştıracağım dedi, ortadan kayboldu. Aradan 1 sene geçti, 1,5 sene mi de diyebilirim. İzin almış mezarlıktan, geldiler. Mezarlığı açıyoruz hep birlikte. Çok özür dilerim, bir sigara yaksam. Tabii tabii. Tüylerim dediğim gibi diken diken oldu. Vallahi benim şu an şahsen bayağı bir tüylerim diken diken oldu. Kalbim böyle var ya, pıt pıt atmaya başladı. Anlattığım mesele bir ölünün gelip senin kapını çalması. Hani dışarıda biri bana anlatsa, burada mezarlıkta çalışmayan birisi anlatsa vallahi deli yerine koyardım yani. Bu olayı zaten anlattığım zaman benimle hep dalga geçtiler, güldüler. Kimse bana inanmadı diyebilirim Ya şu an size. belki de bu videoyu izleyen bir sürü insan aynı şeyi düşünecek ya, benim gibi. Aradan biraz zaman geçti. Mezarı kazıyoruz burada. Cesedi başka yere nakledeceğiz. Ve kazdığımız zaman ne görsem inanırsınız. Ceset hiç hani çürümemiş. Allah Allah. İç organları sanki hep böyle duruyor. Cap canlı. Yanıma gelen gibi. Şaka yapıyorsun. Aynı şekilde biçim orada. Hatta şok olduk hep beraber. Kazıcı arkadaşlar olsun, kendi eşi olsun. Yani tüylerimiz diken diken oldu ve güzelce aldık. Ama suratında bir nur var adamın. Hani keşfedemediğimiz bir nur. Bembeyaz parlıyor. Aldık, başka yere götürdük ve aradan biraz zaman geçtikten sonra o mezarlık adamın huzursuz olduğu yerde bir evliya mezarlığı olduğu ortaya Allahu çıktı. Ekber. Cidden mi ya? Aynen öyle. Hatta onu da size gösterebilirim. O da buraya yakın bir yer. Vallahi o çok iyi olur.
Sonrasında herhalde oraya alakalı çalışma yapıldı. Sonrasında orada çalışma yapıldığı takdirde çıktı bu evliya olduğu ve adamın başka yere defnettik. Allah Aradan tekrar zaman geçti. Bir gece kulübemde uyuyakaldım. Yani uyukluyorum. Rüyamda amcayı gördüm. Allah Allah. Allah senden razı olsun dedi bana. Ve bu yüzden bana mükafatlanacağımı söyledi. Sen bu durumu yaşadın. Bu arkadaşlar yani dile kolay gelen bir mesele. Vallahi dile kolay gelen bir mesele. Yani Allah'a sevgili bir kul olmak, Allah'a yakın bir kul olabilmenin işte ehemmiyetini görüyorsunuz. Öldüğünüz zamanda bile sizi kurtarabilecek bazı insanları yine siz mezardan kalkarak belki yapabiliyorsunuz bu işi. Vallahi ilginç bir mesele. Yani senden bunları duyabilmek, bir mezarlık görevlisinden, bir mezarlık bekçisinden bunları duyabilmek bizim tüylerimizi diken diken etti. Şu an gerçekten konuşurken böyle bir ağzım takılmaya başladı çünkü duyup duyabileceğim en ilginç ve en net bilgiydi yani. Bunu senden duymam çok ilginçti. Ben bu konuyu size anlatırken ya da bir başkasına anlatırken her zaman tüylerim diken diken olur. Yani kimin olmaz? Şimdi peki mükafatlandıracağım konusu var ya. Ne gibi mükafat? Yani veya oldu mu bu mükafat sana? Bunu hiç bilemeyiz. Belki de buraya sizin gelmeniz de olabilir. Her şey olabilir. Estağfurullah. Yani biz belki şöyle bir mükafattır. Yani bu videoyu binlerce insan izleyecek ve onlar da bu işi öğrenmiş olacaklar. Mükafat belki de buydu. İlginç. Yani eskiden dedelerimiz, ebelerimiz bize anlatırdı. Derlerdi ki bir mezarlık hırsızlığı meselesi. Mezardaki insanın malını çalıyorlar derdi. Nasıl oluyor? Yani mezar hırsızlığı konusu şu anda da gündem olan bir konu. Böyle bir şey gerçekten var mı? Mezar hırsızlığı diye bir şey. Şöyle söyleyeyim. Yaklaşık 10 yıldır buradayım. Bir kere böyle bir şey şahit olduğum doğrudur. Bir tane uyuşturucu bağımlısı genç, madde bağımlısı, aşırı derecede titrek bir insan. Allah Allah. Babaannesi ve dedesinin mezarını kazıyordu burada. Derdi ne? Ailesine sorduğum zaman altın dişleri olduğunu söylediler Allah babaannesinin ve Ekber ya. dedesinin. Bununla alakalı tabii ben emniyete haber verdim. Ailesine ulaşaraktan çocuğu yakaladılar. Çocuk yaklaşık 6 aydır ama tam hala tedavi görmekte. Yani başıma bir tek bu olay geldi burada hırsızlıkla alakalı. Onunla da Peki çözümünü kazabildi sağladık. mi mezarlardan bir tanesini? Evet kazdı. Ve ben hani engel olmasaydım diğerini de kazacaktı. Birini kazdı. Hızla uzaklaştı buradan. Abi insan bu hale nasıl gelebilir ya? Rabbim muhafaza eylesin. Madde bağımlıların yapamayacağı şey yoktur öyle söyleyeyim size. İnsan da öldürürler, hırsızlık da yaparlar, her şey yapabilirler. Bir ölüyü bile rahatsız etmişler. Aynen Ne öyle. yapsınlar? Neyse Allah bizi muhafaza etsin. Bütün ümmeti Muhammed'i bu konuda izale eylesin. Hazreti Süleyman mührünün sırrı oldukça anlamlı ve özeldir. Bu mührün yeryüzü ve gökyüzünün birleşimine işaret ettiğine inanılır ve aynı zamanda da hem maddi hem de manevi bütünlüğü de temsil eder. Yüzyıllardır bu mühür üzerindeki özel dualar ve esmalar sayesinde cinni varlıklar ve korkulara karşı çözüm olarak bilinir. Fakat Hazreti Süleyman mühründen medet ummak, onu bir kurtarıcı gibi görmek de hiçbir işe yaramayacağını düşünmek de günahtır. 10 senelik iş hayatın boyunca mezarlıkta yaşamış olduğun en ürkünç gece hangi geceydi? En ürktüğüm gece şöyle söyleyeyim. Gece 3 ila 4 suları arasında devreye atıyorum. Kazma kürek sesi duydum. Uzaklarda bir yerlerde. Çok da uzak sayılmaz. Yaklaştığım zaman 2 kişinin mezar kazdığını gördüm. Allah. Kazma kürekle mezar kazıyorlardı bildiğiniz. Hemşerim burada ne yapıyorsunuz bu saatte diye bağırdığım zaman üzerime doğru koşmaya başladılar. Şaka yapıyorum. Bununla birlikte ateş bile açtılar bana. Allah Allah silahlar da vardı. Aynen öyle. Işığımı kapatıp hemen bir mezarın altına saklandım. Bayağı koştuktan sonra tabii. Bağırıyorlar bana, çık lan dışarı, neredesin sen? İşte bunu birine söylersen ölürsün, gece gelir seni öldürürüz. Böyle hani affedersiniz kalbim duracaktı o gece benim. Ya öldüm dedim, aileme kavuşacağım diye seviniyorum bir yandan da tabii. Onlar da burada biliyorsunuz. Hani korktum ve aradan biraz zaman geçtikten sonra gittiler. Olay yerine gittiğim zaman kazma kürek orada duruyordu. Hemen polise haber verdim. Bu seslere alışığız merak etmeyin. Sen alışıksın. Polise haber verdim. Olay yerine geldikleri zaman polislerle beraber mezarı gösterdim. Ve mezarı açtığımızda başından vurulmuş bir ceset vardı. Allah Allah. Cinayet var ortada. Bir cinayet ortada evet. Ve Karakola burayı gizli gizli gömmeye çalışıyor. gizli gizli gömmeye çalışmışlar. Yaklaşık 600 metrelerde şey var. Duvardan atlayıp gelmişler. Ve cesedi halıya sarmışlar. Halıyla Allah birlikte Allah. gömmüşler. Karakola gittik polislerle beraber. İfade verdiğimiz zaman ifademi aldılar polisler. İşte olayı gördüğümü söyledim. İki kişinin bana atış açtıklarını kadar söyledim. Boş kovanları zaten tespit ettiler. Parmak izinden, o kovanın parmak izinden suçları buldular. Ve işte cinayetten dolayı yargılanıyorlar şu anda. Hak ettikleri Peki, yerdeler. böyle güvenlik kaydı, kamera falan var mı? Kamera falan var mı, güvenlik kaydı yapıyor musun? Evet var yapıyoruz. Ama her yeri O zaman görmüyor. stratejik bir soru soralım. Aslında listemizde yoktu bu soru ama benim şu an aklıma geldi.
Hiç güvenlik kamerasına yansıyan ilginç bir görüntü oldu mu? Bir gece bir mezara hani kameradan baktığımız zaman yeşil bir ışık aldı. Allah Allah. Yeşil bir, yemyeşil bir ışık. Peki bu ışık kamera hatası olabilir mi yani? Sonuçta kameramanız biz de Sonuçta buradaki kameralar hani sizin kullandığınız kameralar gibi yeni nesil değil. Yani sonuçta bakmıyorlar pek buraya. Belediye pek hani şey yapmadığı için eski kameralar ve siyah beyaz çekiyor biraz da. Yani kamera hatası olduğunu düşünmüyorum. Bildiğiniz yani yeşil ışık. Sabah ezanına doğru yemyeşil bir ışık bir mezarda. Bir mezarın üzerine düştü. Sabah ezanı okunurken oldu. O mezarı tespit ettin mi sonrasında? Size gösterebilirim dilerseniz, o mezar da buraya yakın. O mezarı da unutmayalım Selim. Bir sonraki bölüm için saklayalım. Yeşil ışık belirdi ve ezan bitimine doğru o yeşil ışık kaybolmaya başladı. Ezanla başladı, ezanla bitti. Allah Allah. Yaşadığın en güvenlik, en korkunç güvenlik görüntüsüydü bu. Aynen öyle. Pekala, bu sorular bizi biraz gerdi. Biraz da kalbimiz böyle hakikaten şu an hızlı bir şekilde atmaya başladı. Selim ne düşünüyor bilmiyorum ama ben biraz heyecanlıyım. Yani bu işin çok zor olduğunu söylüyorlar ve çok kişi de bu işten korkuyor. Ya sen bu konuda tutumun nedir? Yani korkmaları normal çünkü hani insanlarımız sonuçta hani gece mezarlığa gitmeyi pek iç açıcı bulmazlar. Ama kimileri de vardır ki gelirler. Yani bu şöyle söyleyeyim size, örnek vermek istiyorum. Hiçbir insan boğan ölü gördünüz mü? Yani hiç görmedim. Bunu şehirlerde görebilirsiniz. Yani çok Evet. sık görebilirsiniz. Yani burası artık yani insanların kimisinin güvenli hissettiği yer, kimisinin korktuğu yerlerden birisi. Ben burayı evim gibi görüyorum. Yani burada pek hani kimse yapmadığı doğrudur ama yani şöyle söyleyeyim, hani yapan insanlar da çok, sizin bilmediğiniz gibi yapmayan insanlar da çok. Evet, ama yani ben mesela seni dışarıda bir yerde görsem, genç bir çocuk yani böyle mezarlık bekçisiyim desen inanmazdım şahsen yani. Ta ki Evet. buraya gelip seninle kulübende muhabbet edene kadar da yani bütün inancım. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, korku oluyor. Bazen hepimizde olan bir şeyler. Misal veriyorum, o çığlık seslerini duyduğum zaman biraz ürpermiyorum değil. Kim ürpermez ki? Hemen kulübeme gidiyorum. İşte orada bir çay demliyorum kendime. Kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Peki dua ediyor musun çok fazla? Ya dua, ben her gece bu mezarlığı, yani duam almayan ölü yoktur burada ya. Allah Allah. Duam hayır almayan maşallah. ölü yoktur. Mesela bir dua ettiğim zaman bir kişiye ya da iki kişiye göndermiyorum. Hepsini birlikte gönderiyorum. Özellikle ailem başta olmak üzere Rabbim tabii ki. muvaffak ve muhafaza eylesin. Burada yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizi, eğer amelleri kötüyse ve bu kabir altındalarsa azaplarını dindirsin ya Rabbi. Onların yapmış olduğu bir iyilik karşılarına çıksın ve azapları dinsin diyelim. Net bir dille, ölülerin kabir azabı sesini duydun mu? Ya şöyle söyleyeyim, ben çok net bu olaylara birçok kez şahit oldum. Birebir şahit oldun yani. Birebir şahit oldum, evet. Peki mezarına buraya geliyorsun, mezarın altında bir çığlık var öyle mi? Ya pek öyle sayılmaz. Sanki böyle çığlıktan ziyade acı çeker gibi. Allah. Yani nasıl söyleyeyim size? Bir sırtınıza jopla vurur ya da bir kırbaç darbesi alırsınız. Nasıl bir canınız yanar? Pek çığlık atmazsınız. Hani böyle bir acı, bir azap sesi gibi sesler duyduğum oldu. Umarım ders alır insanlar bunu izleyip ya. Hepimiz, biz, siz olun, yani başka insanlar olsun, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyorlar. 5 dakika sonra, 10 dakika sonra ya da bir gün sonra yaşayacağımızın hiçbir garantisi yok. Doğru. Anlatabileceğin çok keskin bir şey var mı? Çok iyi hatırladığın bir şey. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık 4 sene ya da 5 sene oldu diyebilirim. Bir gün işte bir tane genç bir çocuk geldi. Hani çok da genç değil aslında, bir 23-24 yaşlarında vardı. Babası, hoca, ailesi hep beraber defnettik mezarı. Hoca duasını okurken bir, nasıl söyleyeyim size, bir hani çığlık gibi bir ses Allah duyduklarını Allah. iddia ettiler. Ben tam duymadım. Ben Sen sesi duyamadın duymadım. mı? Ben duyamadım. Babası da aynı şekilde duyduğunu iddia etti ve yalvardılar mezarı açmamız için. Biz de görevli arkadaşlara danıştık ve mezarı açtığımız zaman ne görelim? Sanki 5 dakika önce gömdüğümüz çocuk, suratında darbe izleri, Allah Allah. gözleri pörtlemiş bir şekilde kan çanağı olmuş, sırtında, vücudunda darbe izleri, sanki balyozla vurmuşlardı ona. Şaka yapıyorsun ya. Ve o an ben babasının o halini görünce, annesi zaten bayıldı olay yerinde. Babasının o halini görünce tüylerim, hani böyle kalbim yerinden çıkacakmış gibi oldu. Bu olayı da hiçbir zaman unutamıyorum. Allah ne günahı işlediyse onun, Allah hani bu hayatta ne hata yaptıysa affetsin. Ona da çok dua ederim mesela. Mezarlıkta bir gece geçirmek istese herhangi bir kişi ya da biz, sence ne olur? Ne yaşarız? Yani bunu ben bilemem. Ya bunu Allah bilir. Yani ben burada 10 yıldır buradayım. Birçok olayla karşılaştım. Birçok ses duydum. Birçok azap sesi duydum. Yani bu bir günde, 2 günde ya da ne zaman olacağı bilir. Belki şu an bile duyabiliriz. Dediğim gibi belki 10 dakika sonra duyabiliriz. Belki de hiç duyamayız. Dediğim gibi bunu ben bilemem. Bu Allah'ın takdiri. Yani bu kadar zaman içerisinde senin
yaşadığın ve pek insanlara anlatmak istemediğin sırlı bir mesele oldu mu burada? Aslında bir sırrım var. Bu hani konuşurken bile şu an gerildim ve gerçekten kendimi iyi hissetmiyorum. İleride bir tane mezarlık var. Orayla ilgili hani çok size anlatamayacağım bir şey var. Lütfen sizden rica ediyorum bu soruyu bana sormamış olun. Ben de hiç duymamış Ama olayım. şimdi bunu binlerce insan duymuş olacak. Nedir yani o kadar? Ya üstelemezseniz sevinirim gerçekten. Hani gerçekten belki daha sonra olabilir ama şu an kesinlikle istemiyorum bunu. Peki sen bunu daha sonra derken ne zaman yapabiliriz? Yani şu an kendimi iyi hissetmiyorum. Bu konuyu da kapatsak lütfen rica ediyorum sizden, benim için daha iyi olur. Bilmiyorum, bir sır var gerçekten arkadaşlar. Neyse, mezarlık bekçisiyle beraber elde titriyor. Mezarlık bekçisiyle beraber yapmış olduğumuz söyleşi yüzleşme programının da bu haftalık da sonuna geldik. Bu haftalıkta sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki hafta tekrardan belki kendisiyle yüzleşiriz. Sizler yine bu videonun altına mezarlık bekçisine sormak istediğiniz ilginç sorularınız var ise yorum olarak yazmayı unutmayın ve bu en son sır meselesini de ben rica ediyorum ve şu anda senin huzurunda seyircilerimize söz veriyorum ki eğer bu video güzel izlenirse ve 15.000 beğeniyi geçerse bu konuyu konuşalım, olur mu? Sizi kırmak istemiyorum. Tamam. Dur baştan. Biz sözünü aldık arkadaşlar. Bir sonraki bölümde tekrardan buluşmak, görüşmek ümidiyle diyorum. Hepinizi mezarlıktan, sessiz kasabadan, ıssız kasabadan Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti ve hidayeti üzerinizde olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden ve daima inşallah. Tekrardan görüşmek dileğiyle.